Kollarını dirseklerine kadar yemeğe sokan satıcılar, aynı bulanık suda binlerce kez yıkanan tabaklar ve mutfakta cirit atan fareler. Mideniz bulanarak yüzünüzü ekşiterek izliyorsunuz. Biliyorum ama kapatmıyorsunuz değil mi? Peki bu görüntüler sadece bir pislik mi, yoksa arkasında binlerce yıllık bambaşka bir inanç ve yaşam kodu mu var? Gördüklerinize inanmayın. Çünkü Hindistan'da hijyen sizin bildiğiniz anlamı taşımıyor. Hindistan, renklerin, baharatların, kaosun ve evet, o ağır kokuların ülkesi. İnternet çağıyla birlikte bu ülke egzotik ve mistik imajından sıyrılıp bir anda hijyen felaketi videolarının başrolüne yerleşti. YouTube'da, TikTok'ta milyonlarca kez izlenen o sokak lezzetleri videoları Batı dünyası ve bizim için tam bir şok etkisi yaratıyor. Bu görüntülere bakıp insanlar bunu nasıl yer, bu insanlar neden bu kadar pis diye sormak en kolayı. Ama bu sorunun cevabı tembel oldukları için veya pisliği sevdikleri için gibi basit yargılardan çok daha derinde yatıyor. Bu devasa medeniyetin genetik kodlarında, inanç sisteminde ve acımasız ekonomik gerçeklerinde yatıyor. Öncelikle Hindistan'daki temizlik kavramıyla bizim, yani modern tıbbın ve Batı dünyasının hijyen kavramı arasındaki devasa uçurumu anlamamız lazım. Bizim için temizlik nedir? Mikropların olmaması, sterilizasyon, dezenfektanlar ve sabunlar, yani mikrop teorisi. Ama geleneksel Hint kültüründe ve Hinduizm inancında temizlik fiziksel bir arınmadan çok ruhani bir saflık meselesidir. Buna Shuddha denir. Bir şeyin Shuddha, yani saf olması onun mikroptan arınmış olması demek değildir. Onun ritüellere uygun olması demektir. Örneğin bir inek dışkısı. Bize göre bir dışkı, biyolojik bir atıktır ve mikrop yuvasıdır, değil mi? Ama Hinduizm'de inek kutsal olduğu için onun dışkısı da saf kabul edilir. Köylerde evlerin zeminleri, duvarları inek dışkısıyla sıvanır. Bunu pislik olsun diye yapmazlar. Aksine evi kutsamak ve temizlemek için yaparlar. Veya Ganj Nehri. Bilimsel olarak dünyanın en kirli, en çok bakteri barındıran nehirlerinden biridir. İçinde sanayi atıkları, kanalizasyon suları, hatta yakılmadan atılmış cesetler yüzer. Ama bir Hindu için Ganj, Ganga anadır. Dünyanın en temiz, en arındırıcı suyu odur. O suda yıkanmak, o suyu içmek insanı günahlarından arındırır. Yani o adam o bulanık nehir suyunu alıp yemeğine kattığında size göre mikrop katıyor olabilir ama kendi inancına göre yemeğe kutsallık katıyor. İşte bu ruhani temizlikle biyolojik hijyen arasındaki çatışma o videolarda gördüğünüz kaosun birinci sebebidir. İkinci ve belki de en önemli faktör nüfus yoğunluğu ve altyapı yetersizliği. Hindistan 1,4 milyar insanla dünyanın en kalabalık ülkesi. Mumbai'nin Dharavi gibi bölgelerinde 1 kilometreye düşen insan sayısı 10 binlerle ifade ediliyor. Böyle bir yoğunlukta modern bir atık yönetimi, kanalizasyon sistemi veya her musluktan temiz su akmasını sağlamak lojistik bir kabustur. Sokak satıcısının o yemeği yaptığı ortamı düşünün. Adamın temiz suya erişimi yok. Su parayla satılan, bidonlarla taşınan kıymetli bir kaynak. O satıcının her tabak yıkamada litresini parayla aldığı temiz suyu kullanması o yemeğin fiyatını 3 katına çıkarır. Ve eğer fiyat artarsa o yemeği kimse almaz. Daha doğrusu alamaz. Çünkü müşterisi de kendisi gibi günde birkaç dolarla hayatta kalmaya çalışan fakir halktır. O adamın eldiven takmamasının sebebi eldivenin varlığından habersiz olması değil. Eldivenin bir lüks maliyet olmasıdır. Ayrıca Hint mutfak kültüründe Ayurveda geleneğinden gelen bir inanç vardır. Yemeğe elinle dokunmak yemeğin enerjisiyle insanın enerjisini birleştirir. Dokunma duyusu sindirimi başlatır. Çatal, bıçak kullanmak veya eldiven takmak yemekle aranıza giren soğuk ve yapay bir bariyer olarak görülür. Peki bu kadar pis koşullarda hazırlanan yemekleri yiyen insanlar neden ölmüyor? Neden hastaneler gıda zehirlenmesinden dolup taşmıyor? İşte burada da devreye biyolojik adaptasyon giriyor. Batılı bir turistin Delhi Belly, yani Delhi göbeği dediği o meşhur ishal hastalığına yakalanması kaçınılmazdır. Çünkü bizim bağırsak floramız o bakterilerle savaşacak kadar antrenmanlı değil. Ama bir Hintli doğduğu andan itibaren bu bakteriyel ortama maruz kalıyor ve bağışıklık sistemleri bizim öldürücü dediğimiz bakterilerle barış imzalamış durumda. Onların midesi o sokak lezzetlerini sindirebilecek birer çelik kazana dönüşmüş. Bu yüzden o hijyen standartları yerel halk için bir sağlık krizi yaratmıyor. Bir diğer katmansa kast sistemi ve onun getirdiği kamusal alan algısıdır. Hindistan'da evlerin içi tapınak gibi temiz olabilir. İnsanlar kişisel temizliklerine her sabah yıkanmaya çok önem verirler. Ama kapının önü, sokak veya kamusal alanlar kimsenin sorumluluğunda değildir. Tarihsel olarak temizlik işleri, tuvalet temizliği, çöp toplama gibi işler
kas sisteminin en altındaki, hatta kast dışı sayılan Dalits yani dokunulmazlar sınıfına yüklenmiştir. Yüksek kastan biri için çöp toplamak veya sokağı temizlemek statüsünü düşüren ve onu kirleten bir eylemdir. Bu kültürel kodlama yüzyıllar boyunca çöpü sokağa atma ve birinin, yani aşağıdakilerin temizlemesini bekleme alışkanlığını doğurmuştur. Modern Hindistan bu sistemi yasaklasa da zihinlerdeki o duvarlar hala yıkılmamıştır. Sokaklardaki o çöp dağları sadece belediyenin yetersizliği değil, yüzyılların getirdiği bu sosyal hiyerarşinin bir yansımasıdır. Tabii ki Hindistan'a sadece bu videolar özelinde bakmak büyük bir haksızlık olur. Ülke devasa bir değişim içinde. Başbakan Modi döneminde başlatılan Swachh Bharat Abhiyan yani Temiz Hindistan misyonu ülkenin çehresini değiştirmeye çalışıyor. Milyonlarca tuvalet inşaat edildi, sokaklara çöp kutuları kondu, hijyen eğitimleri verildi. Bugün Delhi'nin ve Bangalore'un lüks semtlerine gittiğinizde dünyanın en temiz, en modern restoranlarını, Avrupa standartlarında kafeleri görebilirsiniz. Hindistan uzaya roket gönderen, dünyanın en iyi yazılımcılarını yetiştiren nükleer güce sahip bir dev. Ama bu süper güç Hindistan'la sokak Hindistan arasında yüzyıllık bir zaman farkı var. Videolarda gördüğünüz o görüntüler modernleşmeye direnen, geleneksel ve yoksul Hindistan'ın bir yüzü. Bir de işin lezzet boyutu var ki bunu inkar edemeyiz. O hijyenik olmayan koşullara rağmen Hint sokak lezzetleri yani chaat dünyanın en kompleks, en baharatlı, en patlayıcı lezzet profillerine sahip. Panipuri, vada pav, pav bhaji, bu yemekler o kaosun içinde, o dumanların arasında, o eski tavalarda piştiği için o tada sahip. Belki de o kir yemeğin ruhunu oluşturan o gizli baharattır. Sonuç olarak Hindistan'ın pis görünmesi sadece bir tembellik veya umursamazlık değil. İklimin, aşırı nüfusun, su kıtlığının, kas sisteminin ve ruhsal temizlik anlayışının bir araya gelip oluşturduğu karmaşık bir tablodur. Bizim mikrop yuvası dediğimiz o tezgah, o satıcı için ailesini geçindirdiği ekmek teknesi, o müşteri içinse karnını doyurabildiği tek yerdir. Bu videoyu izledikten sonra o viral videolara bakışınız değişecek mi? Muhtemelen hayır. Mideniz yine bulanacak. Ama en azından o adamın kolunu neden sosun içine kadar soktuğunu, o suyun neden değiştirilemediğini ve o kaosun arkasındaki zorunluluğu artık biliyorsunuz. Belki de Hindistan bize şunu öğretiyor. Hayat bizim steril fanusumuzun dışında tüm vahşiliği, tüm kiri ve tüm gerçekliğiyle akmaya devam ediyor. Ve 1,4 milyar insan o akışın içinde kendi doğrularıyla hayatta kalmayı başarıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hijyen mutlak bir doğru mudur yoksa kültüre göre değişen bir algı mıdır? Yorumlarda o meşhur Hint sokak lezzetlerini denemeye cesaretiniz olup olmadığını yazın. Bir sonraki videoda dünyanın başka bir doğru bilinen yanlışını deşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ama ellerinizi yıkamayı unutmayın. Bay bay.